Arkası yarın. Şöminedeki Mezar 9. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ali Kalender. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Engin Karagöz. Burhan ve karısı Suzan emekli polistir. Burhan, karısıyla birlikte uzun zamandır huzurevinde yatan halasını ziyarete gider. Burada kalan Hacer Demir adındaki yaşlı kadın, şöminenin arkasında ölü bir çocuğun bulunduğunu söyler. Aradan aylar geçer. Suzan Hanım, huzurevinden ayrılan Hacer Hanım'ı bulmak ümidiyle onu aramaya karar verir. Bir gün huzurevinden Burhan'a halasının öldüğü haberi gelir. Halanın eşyaları arasından villa resmi bulunan bir tablo çıkar. Tablodaki villa Suzan'ın ilgisini çekmiştir. Daha sonra bu villayı gördüğünü hatırlayan Suzan, Hacer Hanım'ın orada kalabileceğini düşünerek villayı görmeye gider. Suzan villada Hacer Hanım'ı bulacağını ümit ederken, Zerrin ve Kemal adında bir karı kocayla karşılaşır. Ancak Hacer Hanım'ın izine yine rastlayamaz. O geceyi köyde geçiren Suzan Hanım geceyi Lale adlı bir kadının evinde geçirir. Ertesi günü Suzan mezarlıkta bir çocuk mezarı arayan muhtara yardım etmek isterken birisi başına vurarak bayıltır. Öte yandan kocası Burhan, Suzan'ın eve gelmemesi üzerine telaşa kapılmıştır. Bir süre sonra Çorlu Devlet Hastanesi'nden bir doktor kendisini arayarak birisinin karısının başına vurduğunu ve hastanede olduğunu öğrenir. Hastaneye giden Burhan, Suzan'dan olup biteni öğrenir ve kendisine kimin vurmuş olabileceğini düşünürler. Girin. Merhaba. Rahatsız etmiyorum ya. Faruk Bey, rica ederim, buyurun. Kaza geçirdiğinizi duydum. Çok üzüldüm Suzan Hanım. Geçmiş olsun. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Nasıl? Daha iyisiniz ya. Buna da şükür, ölebilirdim. Allah korumuş. Karaçalı köyüne neden geldiniz Suzan Hanım? Kocamla kırların arasında sessiz, sakin bir yerde oturmak istiyoruz. Kocam bir toplantıya gitmişti, benim de boş vaktim vardı. Onun için civarı bir araştırayım diye düşündüm. Duyduğuma göre Aşıklar Evi'ne de bakmışsınız. Evet, baktım. Ana yoldan geçerken hep hayranlıkla seyrediyorum orayı. Güzeldir ama çok eskidi. Her tarafının onarılması gerekir. Evet. Doğrusu evi pek acayip bir şekilde ikiye bölmüşler. Siz o köşkte hiç oturmadınız değil mi? Hayır. Benim bu civarda babamdan kalan bir evim var. Evet. Arada sırada geldiğiniz şu köşk. Adı da Ağaçlı Köşk sanırım. Evet. Çok can sıkıcı bir evdir. Çocukluğum, ilk gençliğim o köşkte geçmişti. Hiç sevmem orayı. Ama yine de gelip köşkünüzde kalıyorsunuz. İnsan tümüyle kopamıyor köklerinden. Her sene bu mevsimde gelir, 1-2 hafta kalırım. Karım ölmeden önce devamlı burada kalırdım. Evet, bunu duymuştum. Karınız öleli çok mu oldu? Uzun yıllar oldu. O hayatım boyunca sevdiğim tek kadındı. Buradaki köşkünüzde karınızın fotoğrafı var mı? Hayır. Öldükten sonra acı çekmemek için bütün fotoğraflarını yaktım. Evde sadece eşyalarını bıraktım. Köşkü neden satmadınız? Satmam için bir neden yoktu. Ben paraya ihtiyacı olan bir insan değilim. Sonra babam çok severdi orayı. Kendisinden sonra benim de çocuklarımın da orada doğmasını, büyümesini istiyordu. Ama ne yazık ki karımla benim hiç çocuğumuz olmadı. Anlıyorum. Gördüğünüz gibi beni buraya bağlayan bir neden kalmayınca da köşkü terk edip şehre yerleştim. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Hiçbir iş yaptığım yok. Bazı yatırımlarım var. Onun kazancıyla oldukça rahat bir hayat yaşıyorum. Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkarım. Sizin yerinizde olmayı kim bilir kaç kişi isterdi. Önemli olan sağlık Suzan Hanım. Gerisi boş. Her neyse, iyi olduğunuza çok sevindim. Gideyim artık. Hasta ziyareti uzun olmamalıdır. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Görüşmek üzere. İşte bu çok ilginç. 10 dakika ayaküstü tanıştığın biri ziyaretine geliyor. Bu işin içinde bir iş var ya, nedir anlayamadım. Seni çok iyi gördüm Suzan komiser.
Yıllar seni hiç değiştirmedi. Teşekkür ederim İhsan Bey ama eskisi kadar iyi değilim artık. Yoksa başıma vurmalarına izin vermezdim değil mi? Kendine haksızlık etme. Yaptıklarında polise ne büyük hizmet ettiğinin farkında mısın? Oyuncak bebeğin içinden çıkan elmasları mı kastediyorsun? Yaptığın hizmet sadece bebekle kalmadı ki. Mezarlıkta bulduğun şu kızın mezarından ne çıkmış biliyor musun? Evet, başıma vurulmasına sebep olunan mezar. Herhalde tabutun içinden küçük kızın cesedi çıkmıştır. Yanılıyorsun Suzan Hanım. Tabutun içi çalınmış külçe altınlarla doluydu. Sanırım İstanbul'da bir kuyumcudan çalınmıştı bunlar. Aman Allah'ım. İyi ama şu Mesut Karakaş neden muhtara çocuğun bulunduğu mezarı aratmış? Mesut Karakaş denen adamı da araştırdım. Öyle biri yok. Yok mu? Hayır, uydurma bir isim. Anladığım kadarıyla içine altın koydukları tabutun gömülü olduğu mezarın yerini kaybetmişler. Köylü çocukları mezar taşlarını yerinden sökünce de ne yapacaklarını şaşırmışlar. Muhtarı da bu yüzden aradıklarını sanıyorum. Eğer mezarın yerini öğrenselerdi bir gece yarısı gelip mezarı açıp mücevherleri alacaklardı. Anlaşılan soygun çetesi çaldıklarının çoğunu bu civarda saklamış. Şimdi polis teşkilatına ne kadar büyük bir hizmet ettiğini anladın mı? Neden emekli oldun sanki? Sen hala çok iyi bir polissin. Bırak bu lafları İhsan Bey. Zaten rahat durduğu yok. Bir de sen pohpohlayıp olayların içine daha fazla sokma karımı. Soruşturma nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Senin ısrarla arayıp bulduğun şu fotoğraftaki villaya gittim gördüm. Kimin aklına gelir öyle bir yerde soyguncuların ev edineceği? O ev avukata mı aitmiş? Hayır. Ama eskiden bir müşterisini almış ve soygundan gelen paralarla mücevherleri orada saklıyorlarmış. Tekirdağ polisinden bilgi aldım. Birkaç yıl önce o evi bir ihbar üzerine basmışlar ama soyguncular kaçmış. Anlaşılan oyuncak bebeği de bu yüzden yanlarına alamamışlar. Peki villanın alt kısmında oturan Kemal Efendi ile karısı Zerrin'in de bu çeteyle bir ilişkisi var mı? Şu anda net bir şey söylemek istemiyorum. Henüz onları sorgulamadım. Sebebi de eğer çete mensubuysalar elebaşlarının bunu öğrenmesini istemiyorum. Hiç kimse bebeğin içinden elmas çıktığını bilmiyor. Kemal Efendi biraz zeka özürlü ama karısı iyi bir insan. Umarım çeteyle ilişkileri yoktur. Çete mensubu olmasalar bile bir şeyler bildiklerine eminim. Belki de çete şantaj yaparak onların yardım etmesini de istemiş olabilir. İyi ama onlara neyle şantaj yapabilirler ki? Tekirdağ polisi vaktiyle burada işlenen çocuk cinayetlerinin failinin Kemal Efendi olduğunu düşünüyormuş. Fakat hakkında onu suçlayıcı bir delil bulamadıkları için bir şey yapamamışlar. Çete bunu öğrendiyse karı kocayı korkutarak şantaj yapmış olabilir. Araştıracağız tabii. Belki de eve rahatça girip çıkabilmek için Kemal Efendileri oraya yerleştirmiş de olabilirler. Sen onlarla tanışmıştın Suzan. Nasıl insanlar? Kadın iyi biri. Kirli işlere bulaşacak türden biri gibi görünmüyor. Ya, peki kocası? Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. İnsanı korkutan bir tipe sahip. Ondan hoşlandığımı söyleyemem. Peki işe nereden başlamayı düşünüyorsun? Burhan senin tanıdığın bütün isimleri verdi. Hepsinin hakkında tahkikat yapacağım. Girin. Affedersiniz. Rahatsız etmiyorum ya Suzan Hanım. Geçmiş olsuna gelelim dedik. Çok teşekkür ederim. Buyurun muhtar, siz de şöyle buyurun. Gelmekle çok büyük incelik gösterdiniz. Başınıza gelenleri duyunca şaştık kaldık. Nasıl oldunuz? Daha iyiceyim, sağ olun Kezban Hanım. Başına gelenlere ben sebep olduğum için çok üzgünüm Suzan Hanım. Keşke bana yardım etmeseydiniz. Eğer ölseydiniz ömür boyu vicdan azabı çekerdim. Sizin bir suçunuz yok ki. Yardım etmeyi ben istemiştim. Yolda gelirken hep kendini suçladı. Bak duydun işte. Suzan Hanım seni suçlamıyor. Hem kendi de çok iyiymiş. Evet, çok iyiyim. Sizleri tanıştırayım. Eşim Burhan. Bu bey de... Aile dostları olurum. Adım İhsan. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Acaba size bu kötülüğü kim neden yaptı dersiniz? Ben de bilemiyorum. Sizin aradığınız mezarı bulduğum anda biri arkamdan başıma vurdu. Allah korumuş sizi. Umarım polise haber vermişsinizdir. Onlar gereğini yaparlar. Biz artık kalkalım. Hasta ziyaretinin makbulü kısa olanıdır. Ya evet. Haklısın Kezban. Tekrar geçmiş olsun Suzan Hanım. Tamamıyla iyileşince köye de bekleriz. Size uygun bir ev buluruz inşallah. Ne evi? Canım, buralardan bir ev almak istiyorduk ya. He? Unuttun mu Burhan'cığım? Evet ya. Geliriz hocam, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Hadi iyi geceler. Allah Allah. Nedir bu ev alma hikayesi karıcığım? Kimsenin benden şüphelenmemesi için köylülere ev almak için geldiğimi söyledim hayatım. Ama yine de birisi şüphelenmiş sizden. Yoksa başınıza vurmazlardı. Haklısın İhsan Bey. Çok dikkatli olmalısın.
Sen gözünü sakınmayan tiplerdensin. Ama artık polis olmadığını kabul et. Ben de söylüyorum ama beni dinleyen kim? Siz ikiniz bana masal anlatmayın. Polisin emeklisi olmaz. Emekliyim diye olaylara kayıtsız mı kalacağım yani? Kocamın halasına biri kaldıkları huzur evinde çok tehlikeli bir katil olduğunu söylemiş. Biliyorum. Burhan Bey anlattı. Orayla ilgili soruşturma da yaptırıyorum. Peki sen Hacer Hanım'la ilgili bir şeyler bulabildin mi? Hayır, bulamadım. Ölmüş de olabilir. Sence yaşlı kadını bir şey bildiği için mi öldürdüler dersin? Evet. Belki de bir cinayete şahit olmuş veya bir çocuğun öldürüldüğünü görmüştür. Bu sadece bir tahmin İhsancığım. Suzan'ın önlenemez kuşkularının bir sonucu. Belki de bu işle çocuğun bir ilgisi yoktu. Belki de Hacer Hanım bunu başka bir olayla karıştırdı. Belki başka bir cinayetle. Evet, olabilir. Yaşlılar bazı şeyleri karıştırırlar. Ama eskiden bu civarda çocukları öldüren bir katil vardı bildiğim kadarıyla. Köyde evinde kaldığım kadın bana anlattı. Evet, bu civarda bir çocuk öldürüldü. Ama bu yıllar önce oldu. Bu konuda muhtarla konuştum. Ama bir bilgisi olmadığını, sadece duyduğunu söyledi. Çünkü muhtar o sırada burada değilmiş. Ama Kezban Hanım yine Karaçalı köyündeydi. Evet, o buradaydı. O zamanlar epey gençti sanırım. Durup dururken Kezban Hanım'ın adını neden söyledin? Ben onun bazı şeyleri bildiğini sanıyorum. O kadınla ilgili bazı bilgiler edindim. Sanırım şu ağaçlı köşkün sahibi olan Faruk Şakar'a aşıkmış. Bunu tahmin etmiştim. Kadın yıllarca onun köşküyle ilgilenmiş. Görüyorsunuz ya, her şey öylesine karışık ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bütün bu olaylarla Hacer Hanım arasında bir bağ olduğuna kesinlikle eminim. Aklın yine nerelerde hayatım? İhsan'ın yaptığı tahkikatta. Söyler misiniz, bu tahkikatten ne gibi bir sonuç çıkardınız? Bunu söyleyemem. Neticede ben seninle aynı şeyin peşinde değilim. Evet, doğru. Ben Hacer Hanım'ı bulmak istiyorum. Onun başına bir şey gelmediğinden emin olmak zorundayım. Neden Hacer Hanım yerine akrabası olan Feride Gülbahar'ı aramıyorsun? Belki de o bu köyde yaşıyordur. Hiç sordun mu? Hayır, bu hiç aklıma gelmedi. Yoksa esas aramam gereken o kadın mıydı? Tabii meselenin bu tarafı seni ilgilendirmiyor, değil mi İhsan Bey? Şimdilik beni ilgilendiren soygunlar yapan şu çeteyi, daha doğrusu avukat Yıldırım Seren'i ele geçirmek. Faruk Şakar için ne diyeceksin? Onun bu işlerle bir ilgisi olabilir mi? Soruşturma bitmediği için kesin bir şey söyleyemem ama Faruk Bey çok zengin bir adam. Zenginliği de babadan miras kalmış. Hem bu civarda hem de başka yerlerde toprakları var. Neyse, siz artık işinize bakın, ben biraz köyde dolaşmaya çıkacağım. Ne yapacaksın yine köyde? Hacer Hanım'ın akrabası olan Feride Gülbahar'ı soracağım. Belki muhtar o kadının kim olduğunu biliyordur. Otur oturduğun yerde, yine başını derde sokacaksın. Sana söz veriyorum hayatım, hiçbir şeye karışmayacağım. Dedim ya, sadece muhtara Feride Gülbahar'ı soracağım. Evden çıktığımdan beri düşünüyorum. Lala Paşa lafı nereden takıldı kafama? Bir yerde görmüştüm ama nerede? İnşallah muhtar evdedir. Siz misiniz Suzan Hanım? Evet, benim Kezban Hanım. O elinizdeki kocaman şey Bu mu vazo? Muhtar kahveye gitti de etrafı topluyordum. Biliyorsunuz onun evini ben temizliyorum. Evet, şimdi hatırladım. Neyi hatırladınız? Lala Paşa'yı. Lala Paşa'yı mı? Nasıl yani? Siz. Evet, siz Feride Hanım'sınız değil mi Kezban Hanım? Hacer Hanım'ı huzur evinden çıkaran yakını Feride Gülbahar. Ama ben... Hayır yanılıyorsunuz. Canım, vazo kırıldı. Oysa o sizin silahınızdı, öyle değil mi? Benim başıma da onunla vurmuştunuz. Yanılıyorsunuz, ben de... İnkara yeltenmeyin Kezban Hanım. Ya da gerçek adınızla Feride diye hitap edeyim size. Bunu nasıl öğrendiniz? Başıma vurduğunuz gün evinize çaya geldiğimde masanın üzerinde bir mektup vardı. Bu Lala Paşa'daki gökkuşağı huzur evinde kalan Şefika Tatlı adlı bir kadına yazılmıştı. Hacer Hanım'ı İstanbul'daki huzur evinden çıkardıktan sonra oraya o isimle götürdünüz değil mi? Size cevap vermeyeceğim. Önemli değil. Öğreneceğimi öğrendim artık. Hoşça kalın.
Şimdi yavaş yavaş bazı şeyler aydınlanmaya başladı. Burhan başını belaya sokma demişti ama aşk garibine tekrar gitmem gerekiyor. Zerrin Hanım'ın da bir şeyler bildiğine eminim. Evet, geldik işte. Bahçede kimse yok. Zerrin Hanım evde mi acaba? Of, evde kimse yok galiba. Neyse, otele dönüp öğrendiklerimi Burhan'la İhsan'a anlatayım. Buyurun. Aman Allah'ım. Hacer Hanım, bu gözlerime inanamıyorum. Zerrin Hanım'ı aradıysanız evde yok. Alışverişe gitti. Allah'tan ben evdeydim de size kapıyı açabildim. Buyurun, bir Nescafe ikram edeyim size. Gelin. Ben de yeni geldim buraya. Yüzünüz bana hiç yabancı gelmedi. Daha önce karşılaştık mı sizinle? Evet, karşılaştık, huzur evinde. Hangisinde? İstanbul'daki mi, Lalapaşa'daki mi? İstanbul'daki. Evet. Orası hakikaten çok güzel bir yerdi. Ama oradan çok çabuk ayrıldınız değil mi? Kabahat bende değil. Hemen götürdüler. Doğru dürüst oradakilere Allah'a ısmarladık bile diyemedim. Kezban aldı götürdü. Bir şey söyledi mi hemen yapılmasını istiyor. Demek sizi oradan Kezban Hanım çıkardı. Aslında ben Kezban'ı severim. Ama bazen onun deli olduğunu düşünmüyor değilim. Nedense evde kalmış kızların çoğu böyle oluyor. Asabi, huysuz, otoriter. Anlıyorsunuz beni değil mi? Tabii ki anlıyorum. Kezban iyidir. Köyde herkesin yardımına koşar. Çok fedakar bir kızdır. Durup dururken İstanbul'daki huzurevinden aldı, Lalapaşa'daki huzurevine götürdü beni. Daha orada bir arkadaş edinemeden bu sefer de aldı, bu eve getirdi. Çanta gibi oradan oraya taşıyor beni. Siz burada mı oturuyorsunuz? Buraya dün geldim. Laf aramızda geldiğim iyi oldu. Lalapaşa'daki huzurevini hiç sevmemiştim. Nescafe vermiyorlardı bana. Şimdi hatırladım, siz kahve hastasıydınız. Siz İstanbul'daki huzurevine niçin gelmiştiniz? Orada bir yakınınız mı vardı? Evet, kocamın halası Hatice Hanım, hatırladınız mı? Hatırlamaz olur muyum? Sizinle öldürülen çocuğunuzu konuşmuştuk değil mi? Dur bakayım, şöminenin arkasına mı gömmüşlerdi çocuğunuzu? Hayır, benim çocuğum değildi. Burası çok kötü. Hiç bakılmamış. Kezban'a söyleyeyim de evi tamir etsin. Zerrin söyledi. Bacadan kuşlar düşüyormuş şöminenin içine. Hacer Hanım, siz Zerrin Hanım'ın yanında mı kalıyorsunuz? Bu bölüm bana ait değil. Burada Zerrin'le kocası Kemal Efendi kalıyor. Ben evin üst katında oturuyorum. Gel hadi, sana orayı göstereyim. Tamam, gösterin hadi. Acele yok. Önce kapıyı kilitleyelim. Neden kilitlediniz kapıyı? Emin olmak lazım. Kimden? Çok soru soruyorsun. Gel benimle. Şöminedeki Mezar adlı oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.